Arnavutluğun imza doğal güzelliklerinden birini ziyarete geldik. The Blue Eye, yani Türkçesiyle Mavi Göz'e geldik arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi, inanılmaz bir kalabalık var. İnanılmaz bir kalabalık var. Mavi Göz'e yaklaşık 2 kilometre uzaktayız arkadaşlar. İleride motor kiralamacıları var. Yürüyerek de gidenler var. Biz hangisini tercih edeceğiz göreceğiz birazdan. Ama hani Mavi Göz'e ulaşmadan 2 kilometre önde bir otopark var. Araçla gelenler aracı buraya bırakıp buradan yürüyorlar veya motorla seyahat ediyorlar. Gerçekten ama bu kadar kalabalık beklemiyorduk arkadaşlar. Hava çok sıcak. Suyun da çok soğuk olduğunu söylüyorlar. Bakalım gidince göreceğiz. Nasıl bir yer bizi bekliyor? Çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Park alanımız bu arkadaşlar. Mavi Göz bu tarafta. Bisiklet kiralamacılara bir soralım bakalım ne kadarmış. Buraya gelenlerin yüzde kaçı yürümeyi tercih ediyor? Haritada yaklaşık 2 kilometre, 1,8 falan görünüyor. O yolu yürümek biraz sıkar. Evet arkadaşlar, 2 kişi için bunu kiraladık. 15 euro verdik. Mavi Göz'e ulaşmak için yaklaşık 2-3 kilometre dediler yol. Yürüyerek 1 saat sürüyormuş. Bununla 10 dakikada varırsınız gibi dediler. Aynen öyle. Ben de yeni öğrendim. 2 kişi binmeye çalışacağız, bakalım nasıl olacak. Umarım keyifli olur. Motoru kiraladık. Bir de üstüne 1 oda geçiş ücreti verdik. Bu aynen. Bir yerden tanıdık geliyor sanki biraz. Burası harika görünüyor. Burada bir duraklasak mı ya? Burası çok güzel görünüyor. Burada mı yürüyeceğiz acaba? Ya da ulaşacağımız yer buralarda mı? Ormanın içine doğru girdik. Böyle yürüyerek çekilmezmiş bu yol ya. Aynen, hani bayağı da yani şuraya kadar gelmiş olsak bile okey yürüme de daha da yolumuz var gibi. Mavi Göz'ün N'sini görmedik daha. Oo, yarışıyor muyuz? Hey. İyi ya, yürüyen insanlardan daha hızlı gidebiliyoruz. Yok. O açıdan iyi. Ve zevkli de ya kullanması. Çok uzun zamandır ilk defa motor kullanıyorum. Tabii buna motor diyebilirsek, bu elektrikli bisiklet muhtemelen. Bilmiyorum. Allah! Bayır aşağı. Oh! Es ulan! Kanka sakın düşme ama. Vallahi çok zor durumda bırakırsın beni. Muhtemelen beni de düşürürsün. Ben düşersem... Instagram'da bir reels vardı. Çok cool bir şekilde düşüyor adam, görmüş mü? He aynen, sigarayı düşürmeden. Buralarda hala servis alanları var. Ya o üçlü adada mesela böyle servis alanları yoktu. Burada bak, yolun yarısında mola vermek için aslında yürünürmüş yani. Bütün günü buraya ayırırsan yürünür. Ama gerek yok. Hayır, siz ne ara çıktınız da geri iniyorsunuz yani. Enteresan. Sabahın 7'sinde 8'inde gidiyor demek. Daha önce yolda kalan oldu mu çok merak ediyorum. Ama bak, hep bayır çıkmalı, inmeli kanka. Yani gelirken de sıkıntı. Gelirken de hem çıkacaksın hem ineceksin. İnsanları rahatsız ettik. Ne yapmalıyız? Selamünaleyküm, aleykümselam. Mesajlaşıyoruz Kornayla. Kardeş nasılsın? Gitmeye değer mi? Dedim ben. O dedi gidin gidin kanka dedi. Ama dedi çok sıcak dedi. Bu yolun sonudur diye tahmin ediyorum. 30 metre Blue Eye diyor. Geldik. Bu yolun sonu değilmiş. Geldik. Allah! Buraya park edelim. Motorumuzu bu alana park ettikten sonra şu köprüden Blue Eye'a doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Burada ulaştık. Burada 4 tane room var. Gördüğünüz üzere buraları kiralayıp burada kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir tesis yapmışlar buraya. Harika görünüyor gerçekten. Şöyle şuradan girip oradan bir çıkalım. I love Blue Eye yazıyor. Hatıra fotoğrafları çekilmek isteyenler için
Güzel bir yer yapmışlar. Burada bir restoranımız var. Buraya araçta da ulaşmışlar aslında ama bizim geçişimize izin vermediler. Ya belki de vardı öyle bir şey, bilmiyorum. Biz direkt hani biri dur dedi bize araçta girerken, otoparka girmemizi söyledi. Biz de girdik. Burada restoranımız var. Tam böyle nehrin, gölün artık her neyse kenarında harika bir yer. Su da çok güzel görünüyor. İnsanlar da çok güzel görünüyor. Burada böyle bir alan var. Devam. Köprüden ulaşın. Oo bak, suya giren bir grup insan. Evet. Gidelim bakalım. Buradan geçiş var mı? Oraya mı yok? Buradan çıkmamız lazım. Güzel bir kafemiz var. Restoran kafe. Böyle yuvarlığa döndük. Bakalım. Güzel bir ortam. Ormanın içinde, gölgenin içinde. Hani çok sıcaktır diye tahmin ediyordum ben ama o kadar da sıcak değil şu anda. Tam motorla geldiğimiz için biraz serinledik de olabilir ama suyun soğukluğu da hissediliyor şu anda. İşte Blue Eye, mavi göz, yaklaşıyoruz. Ve insanlar ayaklarını sokuyor suya. Bayağı da soğuk görünüyor, bayağı da turist var. Dayı hiç rahatsız olmuyor soğuktan. İşte seyir terasından Blue Eye'in görünümü. Gerçekten olağanüstü mükemmel bir görüntü. Şu derinlik, şu kaynak nereden geliyor bilmiyoruz ama derinliği umarım görüyorsunuzdur. Aşağıda yosunlar var. Bitkilerin hemen dibinde yosunlar var ve bir anda derinleşiyor ve kaynak da burası. Buradan geliyor, buradan böyle akıp gidiyor arkadaşlar. İlk başta gördüğümüz yere kadar, hatta otoparkın olduğu yere kadar gidiyor. İnanılmaz bir yer, inanılmaz bir yer. Harika bir yer. Seyir terasından indik. Buradan inmeyi başardık. Şimdi buradayız. Buradan. Demin şuradaydık. Şu an buradayız. İnsanoğlu, kuş misal. Buradan da görüntümüzü izliyoruz. Blue Eye'ı, mavi gözü, gerçekten masmavi. Gelip görmeye değer. Ne diyorsun? %100. %100 harika. Doğal kaynak. Rüzgardan çıkıyor olması çok Acayip ya bu. Bunlara bizim köyde daraba diyorlar. neye? Halk dilinde korkuluk mu bunlar? Karşıda da var ya. Şöyle çekim yapalım. Seyir terasından Blue Eye. Gerçekten harika bir yer. Gerçekten mükemmel bir yer. 10 üzerinden 9.5'u zorlayacak bir yer ve su inanılmaz temiz ve soğuk görünüyor. Canım çekiyor şu anda. Suya biraz girelim bakalım. İndik, tekrar çıktık. Kalabalık da azaldı. Buradan tekrar bir manzara alalım. Buradan ulaştık buraya. Biraz durayım bari. Tamam. Biraz gelmeyeceğim mi? Sanırım bir tur otobüsü gibi bir şey geldi arkadaşlar. Bir anda yine tekrar kalabalıklaştı burası. İnanılmaz. Sadece kadınlardan oluşan bir nüfus neredeyse. Hemen seyir terasımızın altından görünümü mükemmel. Buradan da arkadaşlar bütün etkinlik alanını görüyoruz. Seyir terası, aşağıda suya ayaklarını sokmaya çalışanlar, mavi göz Blue Eye ve karşıda yüzmeye çalışan başka bir ekip. Dağların, ormanların arasında doğal kaynak suyu, doğal güzellik.
Harikasın Arnavutluk, harikasın. Muazzam büyük bir ağaç ve muazzam bir ağaç. Kocaman bir incir ağacı. Kocaman. Çöplerinizi buralarda bırakmayın ya. Doğada çöpünüzü bırakmayın. Daha fazlasını yürümek istiyorum ama şuraya kadar daha yürüyeyim. Gözün hemen arkasındaki dinlenme alanına geldik. Böyle mavi mavi banklar var. Ormanın içinde gölgede dinleniyoruz. Burada hediyelik eşya dükkanı var. Arkadaşlar mavi gözden sonra buradaki nehre girdik. Su inanılmaz soğuk yani, yaklaşık 1 dakika belki kaldı. Sadece ısıtmamı kadar girdim. Ama inanılmaz bir kalabalık var. Bazı deli kardeşler, cesaretli kardeşler boydan direkt dalabiliyorlar. Bakalım ben bunu başaramadım. Sesim geliyordur umarım. Çılgınlık. Çok enteresan. Bu abimiz az önce dalan abimiz buydu. Vallahi bravo. Gerçekten buz gibi su. Serinletici. Şu an benden bahsediyor. İşte ayağımız suyun içinde şu an çivi gibi su gerçekten. Karşımızdakileri takdir ediyorum ya. Bu kadar soğuk suya nasıl giriyorlar? Suyun akıntı hızına bir bakın. İnanılmaz
inanılmaz gerçekten. Hani bu şekilde bu uzunlukta ayağımı sokmakta bile zorlanıyorum. Ayağım bembeyaz oldu suyun içinde. İnanılmaz soğuk gerçekten. Ama çok keyifli bir yandan da. Serinlemek için 10 numara mekan. Gerçekten mavi gözü Blue Whale çok sevdik. Bayıldık. Hastasıyız. Gelin. Gelin görün. Arkadaşlar ördeklere bakın. Yavrularıyla yüzen ördekler. Az önce şuradalarda yakalayamadım. Güzel görünüyor. Arnavutluğa gelecek olanların %100 görmesi gereken bir yer. Bence de %100 %100. İlk 5'e net girdi bu arada. 10 üzerinden kaç puan verirsin? Benim görünmemde çok görüyorum. Ben de 9'u zorlar demiştim oradayken. Gerçekten öyle bir yer. Evet arkadaşlar dönüyoruz. Gezimizi tamamladık. Neler hissediyorsun? Çok zevkli değil mi ya motor? Bilmem. Ben de kullansaydım belki zevkli olurdu. Ben hastayım şu an. Peki motorla seyahat etmek mi? Buz gibi suya girmek mi? Motorla seyahat etmek mi? Blue Eye'ı görmek mi? Tamamdır. Ama buz gibi suya tamamen girebilseydim güzeldi de her yerim ıslattım ama giremedim. Vallahi ben hani baldırdan yukarı çıkamadım. Cesaretini takdir ediyorum. O bir tane kardeş vardı. Bütün vücuduyla bir anda girdi. Hangisi acaba? Olduk. Biraz Ruslar çok kolayca girdi. Ruslar alışkın ya. Zaten sıcak su kullanmıyorlar. Isıtıcı diye bir şey yok onlarda. Güzel, zevkli bir yolculuk. Günün de sonuna geldik arkadaşlar. Gezimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. 15 euro bir buna verdik. 1 euro da parka verdik. 1 euro geçişte verdik. Yani 20 euroya işte suyunuzla ne bileyim atıştırmalarınızla 20 euroya mal edebileceğiniz hani benzin bilmem ne falan saymıyorum artık. Buraya araçla ulaşırken aşağı iniyoruz. Ama bunu kiralamazsanız da uzun edebilir. Artık bir de trenler var. Onların Evet. ne kadar bilmiyorum. Biz onlara tabii denk gelmediğimiz için hani Biraz yukarıda otoparktan ilerliyorsunuz. Bir şey değil, orada trenler. Bunun fiyatını bilmiyorum. Daha Biz- uygundur muhtemelen. biz geldiğimizde bir yola baktık, bir motora baktık. Motoru tercih ettik. O yüzden siz biraz daha araştırıp gelebilirsiniz. Ama yürüyenler de çok fazla yürüyen insan var. Bu da yapılıyor demek ki. Yavaş kral. Kral sakin. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye.